Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızı az çok takip edenler iyi bilir ki biz her ay sonu sokağa çıkıyoruz. İnsanlara görev verip yapabileceklerine inanıyorsalar söz veriyorlar. Bizim de aklımıza şey geldi. Biz neden görev yapmıyoruz ve bu görevi yapacağımıza dair söz vermiyoruz? Hemen görevimi size izleteceğim. İzledikten sonra tekrar beraberiz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Ben de söz veriyorum. Ekim ayı süresince bir kere bile olsa mezarlığa gideceğim. Videoyu izlediğiniz üzere bu ay mezarlığa gideceğimize dair söz vermiştik. Ekim ayındayız. Hemen telefondan da göstereyim tarihi. Gözüküyor mu? Evet. Hadi başlıyoruz. Mezarlığa geldik. Suat abi bir şey diyor musun? Şu an çok heyecanlıyım. Ne olacağı bilemiyorum. Bekliyorum şu an. Mert? Herkese merhaba bu arada. Yani çok heyecanlıyım ben de. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un, Naim Süleymanoğlu'nun ve en sonunda Oğuz Atay'ın mezarına gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımın da dediği gibi takipte kalın. Evet, hadi başlıyoruz. Lütfen. 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 Evet arkadaşlar, ilk mezarlığına gideceğimiz ünlü Mehmet Akif Ersoy. Hadi bakalım ne olacak. Çok tuhaf bir durum ya gerçekten. Mehmet Akif Ersoy'u zaten tanıyanlar bilir. İstiklal Marşı'nın yazarı. Mehmet Akif Ersoy deyince ilk aklıma gelen şey İstiklal Marşı'nın 571 heceden 1453 harften yazılması. Yani bu mucizevi bir olay bence. Bir de şey söylüyorlar, bir röportajında mı bir sözünde böyle diyordu: Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizim de o duaya, o temenniye diyebileceğimiz tek şey amin. Gönülden bir amin. İnşallah o olayları, o savaş durumunu, o yokluk durumları bir daha yaşamayız. İnşallah da bir daha İstiklal Marşımız olmaz. Mehmet Akif Ersoy mezarı böyleydi arkadaşlar. Belki Mert'in söylemek istediği bir şey vardır. Gel Mert, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili belki bir şey anlatmak istersin. Şimdi biz Mehmet Akif Ersoy'un gerçek yüzüyle ilgili gerçek yüzünü çektik. Araştırırken aklımda çok güzel bir şey kaldı. Şimdi Fatih'te Mehmet Akif Ersoy'un evi var ve 8 odalı. Sonra bilinmedik bir sebepten yangın çıkıyor. Yani çok zor duruma düşüyorlar. Yani paraları da yok, ortada kalıyorlar. Bir de arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un hani tarihçilerin bir kısmı der ki İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra belli bir tarihten sonra Mısır'a gittiğini söyler. Bazı tarihçiler de sürgün edildiğini söyler. Bu artık siz izleyicilerin takdirine kalmış. Biz duamızı okuyup şimdi Naim Süleymanoğlu'nun mezarına gideceğiz. Mezarlıkla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse Mehmet Akif Ersoy'un mezarı Edirne Kapı metrobüs durağında inip de köprünün hemen sol tarafından giderseniz mezarlığa erişebilirsiniz. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun mezarı da hemen Mehmet Akif Ersoy'un mezarının yanında. Ya şu an etrafa baktığımda çok tuhaf hissediyorum. Daha önce de mezarlığa geldim ama bu hissiyatla ilk defa bir kameranın önünde çıkıyoruz. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere Mehmet Akif Ersoy'un mezarı arkadaydı. Şu an hemen onun bitişiğinde Naim Süleymanoğlu'nun mezarı var. Evet arkadaşlar, Naim Süleymanoğlu'nun mezarına geldik. Naim Süleymanoğlu deyince ilk aklıma Türk sporunun veda iftarı geliyor. Direkt az önce de bahsetmiştim, Mehmet Akif Ersoy'un hemen yanında mezarlığı. Mert de az önce bahsettiği gibi biz belirli ünlülerin, halka mal olmuş ünlülerin, toplumun önde gelen insanların gerçek yüzlerini araştırıyoruz. İnsanlara biraz daha faydalı bilgiler, videolar yapmak için. Bu konuyla ilgili işte hem Mehmet Akif Ersoy'un hem de Naim Süleymanoğlu'nun gerçek yüzlerini araştıracağız. Mert zaten bu konuyla ilgili bilgi toplamıştı. Belki bununla ilgili ilginç, kısa bir şey anlatmak ister Mert. Evet Mert, gel istersen anlat biraz Naim Süleymanoğlu'nun. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'da olduğu gibi Naim Süleymanoğlu'nun da gerçek yüzünü yaparken aklıma yani bu kaldı. 15 yaşındayken Brezilya'da yapılan 52 kiloda 2 altın madalya almış. Ne diyorsun ya? 16 yaşında ise bir rekor kırmış ve en genç sporcu unvanını almış. Allah Allah. Yani ben de çok şaşırdım. İlginç bir şey aslında. Başka var mı yoksa? Yok, başka yok yani. Videoda devamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten baksana 16 yaşında rekor kırması çok ilginç. Arkadaşlar sizi fazla sıkmadan hemen Oğuz Atay'ın mezarına gideceğiz. Mehmet Akif Ersoy'un ve Naim Süleymanoğlu'nun mezarından oradan çıktık. Şu an Sakız Ağacı'na gidiyoruz, Oğuz Atay'ın mezarına. Naim Süleymanoğlu ile Mehmet Akif Ersoy'un mezarı Edirne Kapı Şehitliği'nde, Oğuz Atay'ınki ise Sakız Ağacı mezarlığında.
Evet arkadaşlar, Sakız Ağacı mezarlığına geldik. Şimdi Oğuz Atay'ın mezarına gideceğiz. Hadi bakalım ne oluyor. Sada bir şey diyor musun? Bakacağız inşallah, bakalım neler oluyor. Sizi de bekliyorum izlemeye. Eyvallah. Hadi öpüyorum sizi. Eyvallah. Şimdi piyangoya oturur, kelimelerle ifade etmekte güçlük çektiğim bütün duygularımı, acılarımı tuşlara dökerdim. Bazen şiddetli, bazen yavaş basardım onlara. Kim bilir ne ince ayrıntıları vardır o dokunuşların. Kelimeleri daha önce öyle kötü yerlerde kullanmış oluyoruz ki kirletir diye korkuyoruz duygularımıza dokunursa. Seslerin başka türlü bir dokunulmazlığı var. Ben de sayfalarınızı çevirebilecek kadar notadan anlamak isterdim. Yani ne denir gerçekten bilmiyorum. Şu ambiyans, şu ortam. Yaşamanın kıymetini gerçekten bilmiyoruz tam anlamıyla. Bu yüzden çok şikayetçiyiz. Elimizdekinin kıymetini bilseydik belki hayat daha yaşanılabilir bir hale gelebilirdi. Yani bu sözü gerçekten vicdanlarınıza söylüyorum. Bizler hani neden insanlar gidince onların kıymetini anlıyoruz ki? Oysa yaşıyorken seni seviyorum demek, özür dilemek ya da sarılmak yani ne kadar zor olabilir? Düşünsene, yaşarken sarılamıyoruz birbirimize ama öldükten sonra cansız bedenine çok rahat sarılabiliyoruz ve haykırabiliyoruz. Seni seviyorum diye. Ama iş işten geçmiş oluyor gerçekten. Oğuz Atay'ın mezarına geldik arkadaşlar. Az önce okuduğum, sizin de dinlediğiniz dizeler Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabından. Oğuz Atay çok dolu dolu bir yazarımız, şairimiz. Her genç zaten bilir Oğuz Atay'ı. Bence bilmeyenler de bilmeli. Mezarlığı da Sakız Ağacı mezarlığında bence ziyaret edilmeli. Sadece Oğuz Atay için söylemiyorum. Edirne Kapı'daki şehitlerin mezarları, onlarca ünlülerin ya da herhangi insanların ziyaret edilmeye ihtiyacı var. Tabii bundan önce yaşarken birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Birbirimizin duygularına tercüman olmalıyız. Şimdi arkadaşlarım da bir şeyler söylemek ister. Belki bu ambiyansla ilgili, günün ve anlam önemini belirtecek bazı şeyler söylemek ister. Gel Suat abi. Evet, yani gerçekten Süleyman'ın dediği gibi bu şairimiz Oğuz Atay anlatan çok güzel sözler. Abi sadece şairle alakası yok değil mi? Ya baksana etrafına. Gerçekten hayatın kıymetini bilmiyoruz değil mi? Gerçekten de öyle. Yani bu mezarlıkları gördüğümüz zaman kendimizde bir şey aramak lazım. Yani acaba bir ibadet mi yapmamız lazım? Ya da insanlara bakmamız lazım. Yani bu dünyada biz de göçüp gideceğiz. Hayata daha güzel bakmamız lazım. İnsanlara daha güzel bakmamız lazım. Yaşamayı bilmemiz lazım. Evet. Yani sadece şey değil galiba. Bu hayatta sadece yiyelim, yatalım. Bütün şehvet duygularımızı tatmin edelim diye gelmedik bence bu dünyaya. Yani gerçekten bir görevimizin olması lazım yani. Kesinlikle. Baksana abi, hani zengin bile olsan ya da dünyanın en fakiri de olsan, hani diyor ya mesela şu an biz belki yaşıyoruz diyor, neden zengin değiliz, neden şöyle bir şey yok. Ama zengin de olsan gireceğin son yer 2 metrelik bir kabir, mezar yani. Aynen öyle. Yani dediğim gibi, gördüğün gibi binlerce mezarlar var. Evet. Binlerce insanlar yatıyor şu anda. Gelmiş geçmiş insanlarımız. Onun için kıymetini bilmemiz lazım. Gel Mert, sen de bir şeyler anlat. Evet Mert, sen de gel. Sen ne hissediyorsun Mert? Hani gençsin, sen daha gençsin. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Yani farklı bir ortam. Bence herkes buraya gelip ölümü hatırlamalı. Sonuçta herkes buraya gelecek. Burada ölecek yani. Herkesin mezarı 2 metre sadece. 2 metre. Öğretmen olsan, avukat olsan, normal insan olsan, fakir, zengin.
zengin sarayda mezarlığı olmayacak ki. Son olarak arkadaşlar bu sözümüz sizin vicdanınıza gelsin. Ölülerin pişman oldukları şeyler için yaşayanlar hep bir savaş içinde. Ne kadar yazık. Siz olun, hayatın kıymetini bilin. Selametle. Biz bir avuç insanın ruhuna iyi gelecek videolar yapıyoruz. Sen de bu yolla bize yardımcı olmak ister misin? Bu videoyu beğenip, yorum yapıp paylaşman bizim için çok önemli. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan çok seviniriz. Selametle.